Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024 oyununda son kez bir haftada hesap fulleme gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. eFootball 2024 oyununda artık sonlarına doğru geldik. 12 Eylül tarihinde eFootball 2024 sona ermiş olacak. eFootball 2025'e geçiyoruz ama Konami artık sayıları da ortadan kaldırıyor. Oyuna eFootball 2025 değil de eFootball diyeceğiz ve eFootball 2024'ün son günlerinde dedim ki son kez bir haftada hesap fulleme gerçekleştirelim. Umarız daha önce yaptıklarımızdan çok daha güçlü bir kadro olur. 0 TL ile yapacağız arkadaşlar. 0 TL ile rekor kırarak acaba gerçekleştirebilir miyiz son hesap fulllemeyi? Güzel oyuncu hediyeleri var. Eğer paramız yeterse çok da güzel bir 777 futbol paralık paket bulunuyor. Onu da alırsak belki de rekor kırabiliriz. Player of the Week paketine de baktığımızda güzel oyuncular var. Oradan da bir yüksek seviyeli oyuncu çıkarsak, tek atarsak biz rekor kırarız arkadaşlar. Hemen hesabımızı oluşturmaya başlayalım. Ülkeyi Japonya seçeceğim. Japonlara seviyesi düşük olsa da oyuncu hediyesi vardı. İlk başlarda işimize yarayabiliyor etkinliklerde. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ben tarihi de göstereyim. Bugün 24 Ağustos Cumartesi. Cuma günü, önümüzdeki Cuma günü sona erecek. 30 Ağustos tarihine denk geliyor. 30 Ağustos Cuma günü sona eriyor. Devam et diyelim. Oyuna girdiğimizde bizleri bu ekran karşılıyor. Bazılarının son günleri. Gelecek paketler de var. Klasik giriş bonusu herkese verilen. 5. günde 50 futbol parası kazandığımız. Yeni açılan hesaplara bir haftada 3 tane oyuncu hediye ediliyor. Buradan Foden'ı, Van Dijk'ı ve Mbappe'yi alacağız. 3 tane çok güzel futbolcu. Kampanyanın son günleri, her gün oyuna girdiğimizde beceri antrenörü veriliyor. Perşembeye kadar 7 numaralı formaya giyen 3 tane futbolcu var. Kevin De Bruyne, Ronaldo, Son. Onları da alacağız arkadaşlar. 3 tane giriş hediyesi, 3 tane de oradan 6 tane futbolcu. Bruno Fernandes, 7 tane yüksek seviyeli renkli kart. 98 seviye Bruno Fernandes. Tani, bu Japonlara verilen düşük seviyelilerden. Etkinliklerde işimize yarar. 8 tane ücretsiz açma hakkımız var. 7 tanesi tabii çok düşük seviyeli. İlk başta etkinliklerde işimize yarıyor. En sonda silip antrenör yaparken de işimize yarayacak. Az da olsa antrenör GP verecekler. İlk giren isim Bergwijn oldu, sol açık. İkinci 4 yıldızlı futbolcu gizli forvet Kramaric. Defansif orta saha Gilmour. Bir başka isim Vieira. Umaya gelen isim Tah. 4 yıldızlı için güzel. Kalıplı, fizikli, dev gibi stoper. Tomori geldi Milan takımından, gayet iyi. Sağ bekte de kullanabiliriz. 3 yıldızlı kaleci Malagon. Bir tane de çok güzel bir yerden ücretsiz açma hakkımız var. O da burada. Şimdi burada 3 tane isim yer alıyor. Üçünü de çıkaracağız. Bir tanesini şimdi veriyor ücretsiz açma hakkı hediyesi olarak ama 2 tane de etkinliklerden kazanıyoruz. Hatta bayağı bir DPGP hediyesi de vardı. Kime tek atacağız? Kevin De Bruyne çok yüksek seviyeli. 101'de. Son 99 Ronaldo'yu hatırlayamadım. 98-99 olabilir. Atla dedik. İlk de son geldi. Sol açıkta kullanırız, santraforda kullanırız. Maçlarda da işimize çok yarayacak bir isim. 3 tane renkli kartımız var ama kalecimiz düşük seviyeli. Hatta kaç yıldızlı? 4 yıldızlı kaleci. En son silip antrenör yapacağız. 2 tane isim. En sonda kadromuzda olabilir. Bruno Fernandes de duruma göre arkadaşlar. Belki olmaya da bilir. İnşallah olmaz. Daha yüksek seviyeli isimler kadromuzda olsa keşke. Minimum 99 olsa yedeklerde de. Umarız öyle bir şey gerçekleşir diyeceğim. Neden olmasın? Olabilir. Güzel açılımlarda gerçekleştirirsek, biraz da fazla futbol parası görevlerden alabilirsek, alacaklarımızla, çıkaracaklarımızla birlikte çok güçlü bir kadro ortaya çıkabilir. Hesabımız için en kritik gündeyiz. 5. gündeyiz. Bitmesine 2 gün var arkadaşlar ama bugün çoğu şeyin süresi doluyor. Kampanyalar bitiyor. Paketler, birçok paket var. Onların hepsi için bugün son gün. Yarın kaldırılmış olacak. Ondan dolayı ne kazandıysak bir her şeyi toplayalım arkadaşlar. Paramız yettiği kadarıyla da paket alalım. En azından bir tane paket almaya çalışacağız. Bir bakalım, ben de hesaplamadım. Kaç e-futbol paramız oldu. Buradan da yarın Mbappe'yi alacağız. Foden, Van Dijk, Mbappe. Çok güzel futbolcular. Giriş hediyelerimizi aldıktan sonra öncelikle bir görevlerden başlayalım. Başlangıç görevleri 1, başlangıç görevleri 2'de 200 futbol parası var. Şu an 0 futbol paramız, GP'lerimiz birazcık artmaya başladı. Başlangıç görevleri 2'ye geldik. Burada 200 futbol parası. Hatta direkt onları alarak başlayalım. Bunları da oyuncuları geliştirdikçe, menajerimizi değiştirdikçe alacağız arkadaşlar. Şu an 200 futbol paramız var ama en kritik, en önemli kısım burası. Hedeflerde futbol paraları var. Ama hepsini alamayabiliriz. Şimdi şu 300'ü almamız güzel oldu. Kafadan 300 geliyor. Burada toplam 777 futbol parası bulunuyor. En aşağıya geldiğimiz zaman mesela oyuna giriş yapın diyor. Şimdi biz oyuna 7 gün giriş yapabileceğiz ama kampanya bitiyor. Oyuna giriş yapın. Bunları alamıyoruz.
Mesela 14 gün giriş yapıldığında buradakilerin hepsi alınabiliyordu. Biz bunları alamayacağız. Şu an 200'den kaça kadar çıkıyor? Yine de iyi. 660 e-futbol parası aldık. 117 e-futbol parası alamadık. Ya bir 7'yi alsaydık biz bir yerden keşke. 61 tane de buradan alacağımız var. GP'lerimiz 390 bine çıktı. Şu an 860 e-futbol paramız. Burada da e-futbol paraları var. Belki çok değil ama etkinliklerden kazandıklarımız. Oyuncular. Ücretsiz açma haklarımız var arkadaşlar. Son saatleri güzel de futbolcular var. Şu an biz 777 e-futbol paralık paketi alabiliyoruz. Ama bakalım. 1190'a kadar çıktık. Van Dijk, Foden, ücretsiz açma haklarını aldık. Maç biletinde de ben bayağı maç oynadım. Kilidi açarız diye. Şimdi açmayalım arkadaşlar. Açsak mı şimdi acaba? Onu da düşündüm bir yandan. Bir daha aşağı tarafı da açamayabiliriz. Öyle de bir durum var. 500 bir daha bizim 500 futbol paramız olmaz. Aşağı tarafın kilidini açmamız gerekecek arkadaşlar. Paketlere baktığımızda burada 11 tane futbolcu var. Antrenör derdi yok. Bizim antrenör sıkıntımız oluyor bu serimizde. Buradaki futbolcular fullenmiş bir şekilde geliyor. Bazıları yüksek seviyeli, bazıları düşük seviyeli. Şimdi bu 1500'lükleri alamayacağız. Arjant Messi'nin 2 tane paketi var. Fransa paketinde yüksek seviyeli isimler var. Menajeri de çok güzel. Ama 1500. Mesela İngiltere paketini alabiliriz. Bellingham ama Foden bize mesela hediye edildi. O anlamda işimize yaramaz. Marketteki Bellingham'ı da alabiliriz. O da 100 seviyeye kadar çıkıyor. Biz en iyisi 770 futbol paralık bu 777'yi alalım ama öncesinde maç biletinin kilidini açalım arkadaşlar. Parayı harcarsak bir daha maç biletinin kilidini açamayız. Şimdi bunları geri alacağız. 270 futbol parasını geri verdi. 250'yi de açalım. Hazır hepsini açmış olalım buradayken. Buradan da oyuncularımızı aldık. Maç biletinden bize verdiklerini geri alacak olursak bir daha al diyelim. 940 e-futbol parası. 900'lük paketten de alabiliyoruz. 777'likten de. Ben 777'liği alacağım. Pires çok güzel bir futbolcu. Güçlendiricili menajer de 103'e kadar çıkıyor. Bizim güçlendirici menajerimiz olmayacak. Bizde 102 olur. Ama Rodrigo'dur. Birkaç tane yüksek seviyeli isim var. Antrenör derdi de yok. 777 futbol parasına paketimizi aldık. Son günde, son saatlerinde hem de epimiz oldu. Neymar'ı da penaltılardan alacağız arkadaşlar. 2 tane epik futbolcumuz. Şu an aslında kadroyu oluşturduk. Kaleden santrafora kadar her pozisyon için futbolcu var burada. Kadromuz oluştu. Evet, yarın tamamlıyoruz arkadaşlar. Kalan adım sayısı 5. Kaçırırsak 7. güne kalıyor. Her halükarda biz Neymar'ı bu 2 gün içerisinde almış olacağız. 5 tane ücretsiz açma hakkımız var. Bir tanesi buradan ama 4 tanesi o renkli kart tarafından. 5 yıldızlı hücuma bir isim gelecek. Erling Haaland olabilir. Ya da yarın Player of the Week'e Erling Haaland gelebilir arkadaşlar. Gelmeyebilir. Vinicius Junior mesela yüksek seviyeli, o da olur. İstediğimiz hiçbir isim gelmedi. Jonathan David. Bu tarafta 4 tane açma hakkımız. Adaylı sözleşmelerimiz çok fazla ama paketlerde yüksek seviyeli isimler yok. 98'likler var. Bir tane ücretsiz açma hakkımız burada bulunuyor ki burada mesela Saka, Muhammed Salah çok yüksek seviyeli. Güçlendiricisi olan futbolcuların her zaman güçlendiricisi çalışmaz. Örneğin Zirkse şimdi bir sonrakinde yarın Perşembe yarın güçlendiricisi çalışmayacak. Çünkü Manchester United son maçını kaybetti. Zirkse de bir golü çizgiden çıkarmıştı hem de. Dokunmasa goldü, dokundu offside oldu. Buradan bir ücretsiz açılım gerçekleştirelim. Saka'ya da Muhammed Salah gelmeli. Gelirse kolektif gücümüzü çok güzel etkileyecek. Hadi be Konemi. Arsenal. Olmadı. Ben bir an böyle beyazlı kırmızılı forma gördüm. Arsenal zannettim. Sağ bek futbolcusu geldi, Van der Son. Keşke güçlendiricili bir isim çıkarsaydık. Güçlendiricisi de yok. Diğer ücretsizlerimize baktığımızda burada Scholes'u paketinde son saatleri. Çok zor ücretsize Scholes'a tek atabilmek. 3 tane renkli kart futbolcu da yanında yer alıyor. Belki Højlund'u fulleriz. Belki. Keşke Scholes'u çıkarabilsek. O zaman 3. epimiz olur. Pires, Neymar ve Scholes. Bastık gitti. İmkansızı zorluyoruz ama olmadı. Casemiro geldi. 4 yıldızlı için güzel futbolcu ama siler antrenör yaparız en son. Bedavalarımız devam ediyor. Burada çok güzel isimler var. Şimdi Kevin De Bruyne ve Ronaldo kaldı. Cristiano Ronaldo, son ismimiz de Kevin De Bruyne. 3 tane çok güzel bedava futbolcuyu da kadromuza kattık. 5. gün itibariyle kadromuza baktığımızda ki birçok futbolcuyu da güçlendirmedik biz. Henüz daha menajerimiz de düşük seviyeli menajer. Kadro bu şekilde oldu. 777'lik paket kadroyu tamamladı.
Hatta biz presi de fullleyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir atalım. Presi de fullledik. Kadromuz bu şekilde oldu. 777 futbol paralık paketle kadro oluştu aslında. Menajerimiz 50'lik menajer. Seviyeler çok düşük o yüzden. Kenarda Courtois, Kevin De Bruyne gibi isimler var. Foden'ın seviyesi yüksek. Son'un seviyesi yüksek. Yanı sıra Mitoma, Ronaldo gibi yine iyi seviyede isimler. Kadro dışına baktığımız zaman da Van Dijk'ı fulleriz kesinlikle. Bir haftada hesap fullemede final gününe geldik. Şimdi kadromuzu güçlendireceğiz arkadaşlar ama sürpriz bir kampanya geldi. Çok da güzel bir kampanya. 5 tane epik futbolcu 50 oyuncu içerisinde oradan ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Ama 2 haftalık bir kampanya. Biz başına denk geldik. Çok fazla ücretsiz açma hakkı şimdilik yok. Hani epik çıkarmaya çalışacağız ama çıkaramama ihtimalimiz de var. Kampanyanın başına denk geldik ve çok az hediyemiz var. Şu an neler topladık? Başlangıç görevleri 2'deki her şeyleri bir alalım. Almadıklarımız vardı. Antrenör yeter diye düşünüyorum. 777 e-futbol paralık paketi aldık. Buradan 4 tane ücretsiz açma hakkımız var. Bunu aldık. Diğer tarafta da biraz GP hediyemiz olacaktır. Şu an 1 milyon GP olmadı. Gelen kutusuna bakalım. Demek ki bu aralar çok fazla GP hediyesi yok. Bazen kampanyalarda fazla GP veriyorlar. Bayağı bir 2 milyona yakın yaptığımız da olurdu. 101 Mbappe, 101 Neymar'ımızı da aldık. 10 tane ücretsiz açma hakkı. Hepsi de çok güzel taraftan. Bir tane Player of the Week'ten açma hakkımız var. 3 tanesi. Burası düşük seviyeli. Bu futbolcuları siler antrenör yaparız. 6 tane buradan. Bunu en son açalım arkadaşlar. Adaylı sözleşmelerimiz çok fazla ama seviyeler yüksek değil. Mecbur biz buradan en yüksekleri alalım. O da 98 Gavi, 98 James. Bu pakette bir tane 5 yıldızlı var. Bu santrafor futbolcusu. Euro Alberto. Silersek 10.000 DP verir. O anlamda işimize yarar. Bir de sözleşme yenileme bileti verecek arkadaşlar. 12 Eylül güncellemesinden sonra epik paket gelecek. Eldeki sözleşme yenileme biletlerine göre de öyle açma hakkı veriliyor. Orada işe yarar. Hani o 5 yıldızı kesin çıkarmamız lazım. Sildiğimizde sözleşme yenileme bileti bu hesabın hiç yok çünkü bir tane de olsa en azından açma hakkı elde etmiş olur. İkinciye gelen isim 5 yıldızı. Tek 5 yıldızlıyı da çıkarmış olduk ikincide. Üçüncü gelen isim de sağ bek futbolcusu oldu. Şimdi geldik en önemli tarafa. Paramız 283. 17 futbol paramız olsaydı yani bir yerden 20 futbol parası alabilseydik 3 tane de paramızla açma hakkımız olurdu. Bu pakette yüksek seviyeler de var, düşükler de var. Erling Haaland'ı çıkarırsak harika. Romero'nun güçlendiricisi çalışıyor 100 seviye. Barcola, Madueke güçlendiricileri çalıştığı için 99 seviye ama tabi bizim menajerimiz güçlendiricili menajer değil. Ben hep güçlendiricili menajere göre bir de bakıyorum olaya. Erling Haaland güçlendiricili menajerde 101 de diğerlerinde 100 olabilir. Ama çıkarmamız lazım. Aşağıda seviyeler düşüyor. Bir tane ücretsiz, 2 tane de paramızla toplamda 3 tane açacağız arkadaşlar. Erling Haaland, Romero, Kvara, Madueke ve Paris Saint-Germain'in sol açığı Barcola. Şu futbolculardan 3 tanesini çıkarmamız lazım. O kadar isim saydık. Fred geldi. Seviyesi düşük. İlkinde yüksek seviyeli isim çıkaramadık. 92 seviyeli Fred. Futbol paramızla açılım gerçekleştireceğiz. 2 tane sadece açma hakkımız var. Hadi Erling Haaland. Romero. Atla diyelim, taktik bu olsun. Kubo geldi. Güçlendirici de yok ne yazık ki. Seviyesi yüksek futbolcu çıkaramadık. Son hakkımız bari sonda gelse. Kolektif gücümüzü arttıracak bir isim gelse. Atlamayalım. Bir formayı uzaktan görelim. Bir City forması ya da beyaz Tottenham forması. İngiltere Ligi. Romero. Çok güzel stoper futbolcusu geldi. İyi oldu. Erling Haaland ya da Romero'dan birini çıkarmamız gerekiyordu. Güçlendiricisi çalışıyor. Seviyesi yükselecek arkadaşlar. Güçlendiricili menajerde 100'dü de güçlendiricisiz Leroman'da hatırlayamadım. Şimdi bakarız. Umarız 100'dür onda da. Bizim şimdi ne kaldı arkadaş? En önemli taraf. Epik çıkarırsak muhteşem olur. Sadece 5 tane açma hakkımız var. En azından bir tane epik gelir mi? Roberto Carlos Leroman'la 102 olmuyor. Kafa olur. Stoichkov 102 olur. Denilson Van der Vaart 101. 6 tane ücretsiz açma hakkımız var. Ben bir an 5 zannettim. İlk ücretsize bir şey gelmedi. Partey 4 yıldız. 4 yıldızı gelsin arkadaşlar. Bunları sileceğiz, antrenöre dönüştüreceğiz. Eğer antrenör yetmezse. Bir tane bile epik kurtarır bizi. Keşke daha fazla gelse diyeceğim ama bir taneye bile zar zor çıkaracağız herhalde. Olmadı. 3'te 0. Ve geliyor. Bir an dedim ya, gelmeyecek mi acaba? Geliyor sonunda arkadaşlar. 4. ücretsizimize bir tane epik çıkarıyoruz. Brezilya'dan
Kafa olsaydı keşke ama olsun. Epiktir arkadaşlar ama bir seviyedir. Kafa gelse 102 olacaktı. Deniz sonu çıkardık. 2 tane daha açma hakkımız var. Gelirse muhteşem olur ama tabii çok zor. Neden olmasın? Hadi be 2 tane açma hakkına da bir epik çıkarabilirsek, Konami verirse harika olacak. Bir de bir kafu. Olmadı. En azından 4 yıldızlı geldi. Sildiğimiz zaman bir tık daha fazla DPGP. Ve son hakkımız 6. ücretsize olamaz. Epik gibi yanmadı da. İçi de beyaz. Ciro 4 yıldızı fazla çıkardık. Bir tane epik. Gelmeyebilirdi arkadaşlar. En azından bir tane epik çıkarmak güzel oldu. Neymar'ımız var epik olarak. Şimdi bir Denilson da geldi. 2 tane Brezilyalı. GP'lerimizi harcamadan önce de menajeri bir aradan çıkaralım. Geriye kalan paraya birkaç tane de böyle isim satabiliriz ya da görevlerden de oyuncuları güçlendirdikçe para GP verecek arkadaşlar. Bellingham'ı alabiliriz. Bellingham 100 seviyeli bir futbolcu. Elimizde de Bellingham yok. Bir tane alalım. En yükseği de alabiliriz. Şöyle bir bakalım. Şuradan da azar azar hediyelerimiz var. Bir Neymar üzerinde antrenörlerimize bakalım. Bayağı fazla antrenörümüz var. Zaten çoğu güçlendirilmiş oyuncu. Mbappe, Foden, Van Dijk, bazı isimleri güçlendireceğiz biz. Genel dereceye göre sıralayalım. Kenardakileri şöyle bir gördüğümüzde kenarda 3-5 tane güçlendireceğimiz isim var. Kullanmayacağım birçok futbolcuyu sildim arkadaşlar. Bellingham'ı alabilmek için 100 seviyeye kadar çıkan bir isim Bellingham. 590.000 GP. Marketteki en pahalı futbolcu. Ama ihtiyacımız var. 100 seviyeli Bellingham kadromuzun gücünü birazcık daha arttıracak. Artık son futbolcumuzdu Bellingham. Kadromuz bu şekilde. Kenarda böyle isimlerimiz var. Tabi maksimum seviyeleri bazıları çok artıyor, bazıları biraz az artıyor ama kadro dışında da bu isimlerimiz var. Robertson kenarda. Şimdi Bellingham'ı önce bir fullleyelim. Bellingham otomatik dağıtıldığında L Roman'la 100 olmuyor arkadaşlar. 99 oluyor. 100 olma yönteminde de bir yerden alıp başka bir yere veriyorduk. Hemen göstereyim ben. Belki 100 yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa L Roman'la. Güçlendiricili menajerlerde sıkıntı yok. Otomatik dağıttığımızda bu şekilde yapıyor. 12 tane top sürmeye veriyor ya. Buradan bir tane alıyorum. Hızlanmaya vereceğim. Hızlanması 76. Bir tane buraya verdiğimde bu şekilde marketteki L Roman'la 88'lik menajerde 100 seviyeye çıkıyor. Şimdi bizim en yüksekler galiba kadroda arkadaşlar. Az önce prese sağ açık çıkar mı diye pozisyon antrenörü bastım. Elde de 3 tane vardı. 2 tane sol bek çıktı. Dedim ki Robertson'ı çıkaralım. Robertson'ın 97 olması lazım L Roman'la. Güçlendiricili menajerde 98 olabilir. Presi yerleştirdim oraya ben de arkadaşlar. Boşa gitmedi pozisyon antrenörleri. Kenarda kalecimiz. Stoperler var. Burada da Bellingham'ı unuttuk. Robertson'dan yüksektir onlar diye düşünüyorum. 2768'e kadar çıkıyor. Buradan kimi çıkarsak diye bir düşündüm. Bakalım şurada da Kulusevski var. 87, hepsinde de aynı etki. Fullemediğimiz isim var mı dedi, bir yandan da baktım. 87'liklerden birini çıkaralım o zaman. Oyarzabal'ı çıkardık. Tamamdır galiba arkadaşlar. Kadro bu şekilde oldu. 2768. Menajerimiz 50'lik menajer. Takım oyu tarzına top çevirme yapalım. Şimdi bizim bu kadromuz 88'lik L Roman'a geçtiğinde kaç kolektif güce kadar çıkmış olacaktır? Ben öncelikle bir 300 ekliyorum üstüne. 3068'i rahatlıkla geçmesi lazım ama çok da fazla uçmaz herhalde. Şeyler de var ama epiklerimiz falan da var. Güçlendiricisi çalışan isimler var mı Player of the Week olarak? Romero var. O 100 seviyeye kadar çıkacak. Başka da yok. Bunlar da biraz etkiliyor. Kaç olur? 3068'in üstüne 12 tane de ekleyip yuvarlasam mı diyorum. 3080 çok mu yüksek olur? Yok, bence olmaz. Bence 3079. 3080 olmaz. Bir sayı düşürdüm. Genelde yükseltiyordum arkadaşlar. Bu sefer düşürdüm. 3079 diyorum ben. Siz de eğer tahminde bulunduysanız bu kadromuz kaç kolektif güç bu şekilde olmuştur. Sonra yedektekilerden deneriz Robertson'la falan ama ben bu kadro şu şekliyle 3079 oldu dedim. Şimdi menajerimizi değiştiriyoruz. Onayla. Vay be, 3083'müş. Yaklaştık ama tutturamadık. Güzel. Bedavalar, epikler işimize yaradı. Sol tarafta 3 tane epiğimiz var. Mesela kaleci 97 ama onun yerine alabileceğimiz mesela Oyarzabal
O da 97. Menajerden dolayı da güçlendirici menajerimiz olsa bazı isimler 98'e de çıkıyordu. Kulusevski mesela 97'de kaldı. Watkins 97 menajerden dolayı. Ama kadro bu şekilde herhalde maksimum hali. Şu kenara da baktık. Evet hani Kubo falan onlar da 97 maksimum. Casemiro'nun normal kartı kalmış. Onu silmemişim. O kadar isim sildim onu görmemiştim. Şöyle baktığımız zaman en yüksekleri de kadroya alalım. Bir haftada 7 günde aldıklarımızla paket açılımları çok iyi olmadı. Bir Romero işimize yaradı. Çok da güzel isimler vardı ama ne yazık ki açılımlar iyi olmasa bile hediyelerdi. Epic ama Epic çıkarmak harika oldu. Gelmeyebilirdi. Denilson da işimize yaradı. Ama biraz daha iyi açılımlar olsaydı 3090'ları belki de rahatlıkla geçebilirdik. Ama ona rağmen bir haftada çok güzel bir kadro çıktı. Online maçta oynayabileceğimiz, rahatlıkla klasmanda bile maçlar oynayabileceğimiz bir kadro. Umarım sizler daha güzel açılımlar gerçekleştirirsiniz arkadaşlar. Ben Konami ID yapmadım. Yapsaydım Luka Modric'i de aslında alabilirdik ama şundan dolayı yapmadım. Veri bağla göstereyim arkadaşlar. Ben bu hesabı vermek istiyorum. Konami ID yaparsam vermek sıkıntı oluyor. 2 adımlı doğrulama oluyor. Ben bir de mail adresi çok açtığım için açarken sıkıntı, verirken de başka bir bilgisayardan ya da telefondan açarken telefon numarası da filan isteyebiliyorlar. Çok fazla böyle yaptığım için bu işlemleri. Dedim ki ben bu hesabı vereyim. Alacak arkadaşımızın maili, şifresi neyse ona göre yapalım, verelim. Ve çekiliş tarzı yaptığımız zaman da geri dönüşler çok uzun sürüyor. İsmi çıkan arkadaşımız geri dönmüyor. Sonra bekliyoruz. Bir hafta bir daha yapmaya çalışıyoruz. Süreç uzuyor. Bazen 2-3 hafta olduğu da olmuştu. En son biz şey yapmıştık. İlk isteyen arkadaşa verelim demiştik. Hatta bir hashtag belirlemiştik. Hashtag PSB. Bunu yazan ilk arkadaşımıza verelim arkadaşlar. Yorumları zaten zamana göre sıraladığımızda ilk yazan arkadaş ortaya çıkıyor. Hesabı ilk isteyen arkadaşımız hashtag PSB ekrandaki gibi yazarsa o arkadaşımıza vereceğim. Onun dediği mail adresi ve şifreye göre de tanımlarız. Kendisi daha sonra değişiklikler yapabilir. Ben ondan dolayı Konami ID yapmadım arkadaşlar. İsteyen ilk arkadaşımıza da en azından hesabı verelim. O da bu hesabı devam ettirir. Belki diğer epikleri de çıkarır. Adaylı sözleşmeler de var. İleride gelecek adaylı sözleşmelerden de en güzel futbolcuları alabilir. Ligime bakalım mı? Son kez bir de ligimde kadromuza bakalım. Geçen hafta güzel futbolcular vardı. Onları almayı unuttum arkadaşlar. Ronaldinho'yu alacaktım aslında. Bu hafta gelen yine en yüksekleri alabiliriz. Adriano çok güzel bir isim. Yüksek seviyeli. Paramız Lampard'a yeter. Aslında kaleci Menyan da iyi olurdu. Ama para da yetmedi. Öğe de alacağız arkadaşlar. Şöyle 3000'lik bir futbolcu varsa alabiliriz. Yok, işimize yaramaz bunlar. 2 tane çok güzel epik aldık. Biraz daha puan katsaydık o Menyan'ı da alabilirdik. Şimdi 3094'ü arttırmaya çalışalım. Öğe alacağız. Güzel bir öğe var mı? Ligin öğeleri. Alçaktan pas, agresiflik, fiziksel temas. Şimdi hangisini alsak biz? Alçaktan pası mı alsak? Alçaktan pası denesek. Alçaktan pası deneyelim. Şimdi uygulandı. 3094'tü kolektif gücümüz. Alçaktan pas ne kadar arttırabilecek ve hangi futbolcuları ne kadar arttıracak? Seviyeler şu an bunlar arkadaşlar. Lampard'ın 102. Bizim diğer aldığımız epik kenarda kalmış. Onu hemen biz yine kadroya alalım. Deniz sonsuz da olmaz ki. Biz Deniz sonu da alacağız. Epikler kadroda olsun. Tamamdır. 3094 kolektif gücümüzü alçaktan pas ne kadar arttırıyor? 3135. Bayağı iyi. 35 6 da orada 41 kolektif güç arttırdı. Denilson 104 oldu. Kevin De Bruyne 102. Neymar 102. Lampard hiç etkilenmedi. Adama çok iyiymiş alçaktan pası. Romero 101. Pires 104. Sağ bekimiz 99. Kalecimiz 90. Foden 101 oldu. Bellingham 2 seviye arttı. Mitoma 100 oldu. Bruno Fernandes 100. Ronaldo, Rodrigo, Son, Mbappe, birçok futbolcumuz etkilendi. Çünkü bizim elimizdeki oyuncuların çoğunun alçaktan pası öyle harika değildi. Mesela Kevin De Bruyne'nin bile seviyesi arttı. Onun yüksekten pası iyidir. Şimdi böyle bakınca böyle daha da güzel göründü kadro. Umarız o 50 oyunculuk paketten de hesaba vereceğimiz arkadaşlar epikler çıkarırsa çok daha güzel olur. Roberto Carlos, Cafu gibi isimler de orada var. Denilson'u biz çıkardık. Geriye 4 tane epik kaldı. İnşallah sizler de en çok istediğinizi en erkenden çıkarırsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.